Bu videomuzda Hitit Devleti'nin eski krallık dönemindeki başarılı krallarından biri olan, yaklaşık olarak MÖ 1650-1620 yıllarında hüküm sürdüğü düşünülen ve Hitit şehri Hattuşa'yı başkent olarak belirleyen 1. Hattuşili'nin vasiyetini konu olarak belirledik. İlk olarak, Hitit Devleti'nin siyasi tarihine çok fazla detaya inmeden, genel bir bakış yapalım. Hititlerin siyasi tarihini, eski devlet, orta devlet ve yeni devlet olmak üzere 3 başlık altında toparlayabiliriz. 1. Eski devlet zamanı. Bu dönem MÖ 1700-1500 dönemidir. Bu dönemde Hitit kralı dış politikada Güneydoğu bölgesine ağırlık vermiştir. 1. Hattuşili'nin Hurri taarruzlarını önlemek için başlattığı seferler neticesinde Amanos bölgesi ve Halep krallığı Hitit hakimiyetine geçmiştir. Halep krallığının alınmasıyla Akdeniz ticaretini Basra körfezine bağlayan Fırat kervan yoluna hakim olunmuştur. Bu sayede Hititler Kuzey Suriye bölgesindeki canlı ticarete iştirak etmişlerdir. 1. Hattuşili'den sonra Hitit tahtına çıkan 1. Murşili de kendisine bırakılan sınırları muhafaza etmekle kalmamış, o zamanki dünyanın en büyük kültür merkezi olan Babil şehrini MÖ 1550'de ele geçirerek Mezopotamya medeniyetinin kapılarını Anadolu'ya açmıştır. Bu fetih, o zamanki Ön Asya dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Hitit devleti Fırat kervan yolunun önemli bir kısmını denetim altına almıştır. 1. Murşili'nin ölümünden Telepinuş'un idaresine kadar geçen yaklaşık yarım asırlık dönemde Hitit devleti iç sarsıntılar geçirmiştir. Bu devirde hemen her kral selefini öldürerek tahta çıkmıştır. Huri taarruzlarını önlemek için Hantili'nin taarruzları sırasında kraliçe ve oğulları esir düşmüşler ve götürüldükleri Şukziya şehrinde öldürülmüşlerdir. Kuzey Suriye'deki kaleleri Hurrilerin eline geçmiş ve Hantili, şehrin etrafını sağlam bir surla çevirmek zorunda kalmıştır. 1. Hantili'yi öldüren Zidanza zamanında, Hurri istilası bütün şiddetiyle devam etmiş, Halep şehri Hurriler tarafından ele geçirildiği gibi Çukurova'da da Kizzuvatna Krallığı kurulmuştur. Bunun karşısında Hitit kralı Zidanza, Kizzuvatna kralı Palya ile barış yapmak zorunda kalmıştır. Zidanza'dan sonra tahta geçen Ammunaş, Huzyaş ve Telepinuş zamanlarında da iç huzursuzluklar devam etmiştir. 2. Orta Hitit Krallığı. MÖ 1500-1425 aralığına tarihlenen bu dönemde, Telepinuş'un ölümünden 2. Tutalya'nın iktidarına kadar geçen dönemde yaşadığı kabul edilen, Orta Hitit kralları hakkında bilgi veren kaynakların sayısı azdır. Hattuşaş tabletlerine göre bu dönemde Alluvamna, 2. Hantili, 2. Zidanza ve 2. Huzziya tahta geçmiştir. Bu dönemdeki belgelerin azlığının sebebi, Mitanni göçleridir. Telepinuş'un ölümünden sonra devlet adeta karanlık bir döneme girmiştir. Kaynaklara göre, Mitanniler 2 tekerli ve hafif savaş arabaları sayesinde Hurrilerin bölgesini işgal etmişler, böylelikle Kuzey Suriye hakimiyeti bir kez daha Hititlerin elinden çıkmıştır. 3. Yeni Hitit Devleti zamanı. MÖ 1425-1200 dönemi. Bu dönemin yani Yeni Hitit Devleti'nin kurucusu olarak bilinen, 2. Tutalya zamanında Hititler toparlanmış ve yeniden Kuzey Suriye'nin hakimiyeti için mücadeleye girmişlerdir. Bu dönemde burada mücadele eden 2 devlet daha vardır. Bu devletler Mısır ve Suriye'dir. Ayrıca Mısır ve Suriye Hititlere karşı ittifakta kurmuşlardır. Bunların yanı sıra Mitanni kralı, kızını Mısır krallığına gelin göndererek aradaki bağları güçlendirmiştir. Bunun sebebi Hititlerin, Halep'i tekrar zapt etmesidir. Diğer taraftan da 2. Tutalya zamanında devletin batı sınırı da güvenlikli değildir. 2. Tutalya'nın ölümünden sonra başa geçen 1. Arnavanda zamanında, Kuzey Suriye hakimiyeti tekrar Mitanni devletine geçer. Kaynaklar bunun sebebi olarak, Gaşka istilası ile uğraşan Hitit devletinin, güney sınırlarıyla ilgilenememesini göstermektedir. 1. Şipililuma'nın MÖ 1380'de tahta geçmesiyle devletin kaderi değişmiş ve devlet imparatorluk yolunda hızla ilerlemeye başlamıştır. Şipililuma başta Gaşkalar, Hayaşalılar ve İşşuvalılar olmak üzere pek çok kavmi kontrolü altına almıştır. Bu sırada Kuzey Suriye hakimiyetini isteyen Mısır, iç sorunlarla uğraşırken, diğer yandan Mitanni ve Babil ise ekonomik sorunlarla uğraşmaktadır. Bu durumdan en iyi şekilde yararlanan Hititler, Mitanni devletini ortadan kaldırarak, Kuzey Suriye'ye hakim olmuş ve imparatorluk haline gelmiştir. Bu devirde Mısır ve Hitit devleti dostane ilişkiler içindedir. Bu dostluk 4. Amenofis'in ölümünden sonra bozulmuştur. 1. Şipililuma Mısır kraliçesine oğlunu eş ve kral olarak göndermiştir. Oğlu kraliçeye muhalif kişiler tarafından öldürülünce Hititler buraya sefer düzenlemiş ve birçok esir Hitit memleketine getirilmiştir. Gelen esirlerin birçoğunda veba hastalığı olması, bu hastalığın Anadolu'ya yayılmasına neden olmuş ve birçok kişi vebadan ölmüştür.
Bazı kaynaklara göre 1. Şipililuma'nın da bu hastalıktan öldüğü düşünülmektedir. Şipililuma'nın ölümünden sonra tahta geçen 2. Arnavanda da veba hastalığından ölmüştür. Ondan sonra Hitit tahtına henüz çocuk yaşta olan 2. Murşili geçmiştir. Bunu duyan şehir devletleri ayaklanmış fakat ordusunun başına geçen 2. Murşili ayaklanmaları bastırmıştır. Daha sonra yeni kral ilk olarak Gaşgalar üzerine sefere çıkmış ve bundan sonra Arzava ordusunu yenmiştir. 2. Murşili'nin ölümünden sonra yerine geçen Muvattali zamanında yani M.Ö. 1296'da Kuzey Suriye'deki Kadeş yakınlarında 16 yıl süren savaşlardan bir sonuç alınamamıştır. Muvattali'den sonra başa gelen Urhi-Teşub, amcası 3. Hattuşili tarafından Kıbrıs'a sürülmüş ve tahta geçen 3. Hattuşili, 16 yıldır süren Hitit-Mısır savaşlarına son vererek, 2. Ramses'le M.Ö. 1280'de Kadeş Antlaşması'nı imzalamıştır. Aynı zamanda, tarihteki ilk yazılı antlaşma olan bu anlaşma, 3. Hattuşili'nin en büyük başarısıdır. Peki, 1. Hattuşili ile ilgili bilgilere biz nereden ulaşıyoruz? 1. Hattuşili ile ilgili bilgiler Boğazköy'de bulunmuş çeşitli yazılı tabletlerden bilinmektedir. 1. Hattuşili'nin yıllıkları olarak bilinen doküman, Hattuşili'nin en az 5 yıllık bir dönemini kapsar. Ayrıca Hattuşili bildirisi olarak da bilinen bu dokümanda, Hattuşili'nin ölüm döşeğindeyken yerine torunu Murşili'yi kral olarak ataması ve Hitit meclisine verdiği öğütler anlatılmıştır. Bir dokümanda Hattuşili kendisini, Büyük Kral, Tabarna, Hatti Kralı, Kussarlı Adam, Tavananna'nın erkek kardeşinin oğlu şeklinde tanıtır. Buradan Hattuşili'nin soyunun tıpkı beylikler dönemindeki krallar, Pitana ve Anitta gibi Kussara şehrinden geldiği anlaşılır. Bahsedilen Tavananna eğer bir önceki kral Labarna'nın kraliçesi olarak bilinen Tavananna ise, Hattuşili tahta kraliçenin yeğeni olarak geçmiştir. Normalde krallığın babadan oğula geçtiğini düşünürsek, Hattuşili'nin tahta çıkışının problemli olduğu şeklinde bir yorum da getirebiliriz. Hititli bir sanatkar tarafından, Hattuşili'nin yiğit faaliyetleri şeklinde etiketlenmiş olan yıllıklarında 5 yıl boyunca yaptığı seferler özetle şöyledir. 1. yıl, Sanahuitta şehrine sefer yapmış ama şehri yıkmamış ya da yıkamamış, daha sonra kuzeydeki Zalpa şehrini ele geçirerek pek çok ganimet getirmiştir. 2. yıl, Alalah, Varsuva veya Ursu, Ikakali ve Tasiniya şehirlerini ele geçirerek yıkmış ve sarayını ganimetle doldurmuştur. 3. yıl, önce Batı Anadolu'daki Arzava topraklarına sefer yapmış, ancak arkasından Hurrilerin doğudan saldırısı üzerine, Hatti topraklarında isyanlar başlayınca geri dönerek önce Nenassa, ardından Ulma veya Ullama ve Salyasuva ülkelerini yendikten sonra Hattuşa'ya dönmüştür. 4. yıl, 6 aylık bir kuşatmadan sonra Sanahuitta şehrini ele geçirmiş, daha sonra da Appa'ya, Taksana'ya, Parmanna, Alha şehirlerini yenmiştir. 5. yıl, Zaruna ülkesini yenip yıktıktan sonra, Halep'le ittifak yapan Hassuva'nın ordularını yenmiş ve Fırat Nehri'ni geçerek Hassuva ülkesini yağmalamıştır. Hassuva ülkesinde çeşitli diğer şehirleri de ele geçirdiğini ve arasında 2 araba dolusu gümüşün de bulunduğu ganimetler ele geçirdiğini, başka şehirlerin de hediyeler gönderdiğini belirtmiştir. Hattuşili burada kendisini 3. yılda Mezopotamya'da yaşamış ve sonraki devirlerde efsanevi bir üne kavuşan Kral Sargon'a benzetir. Fırat Nehri'ni onun gibi geçtiğini ama Sargon'un bir şey yapmadığı ya da yapamadığı, Haha şehrini kendisinin yendiğini söylemiştir. Vasiyetname konusuna gelecek olursak, Hattuşili, hükümdarlığı sırasında önce oğlu Huzziya'yı, daha sonra kız kardeşinin oğlu genç Labarna'yı veliaht olarak ilan etmiş, ancak oğullarının ve kızlarının sadakatsizlikleri ve tahtı erkenden ele geçirmek için ayaklanmaları sebebiyle, onları azlederek, torunu Murşili'yi tahta aday göstermiştir. Murşili'ye şöyle nasihat verir: "Bugüne kadar ailemden kimse benim isteklerimi kabul etmedi. Ama sen, Murşili, şimdi benim oğlumsun ve sen kabul etmelisin. Babanın sözünü dinle. Babanın sözünü dinlediğin sürece, ekmeği yemeye, suyu içmeye devam edeceksin. Ben sana sözlerimi aktardım. Sözlerim ve bilgeliğim kalbine iyice yerleşsin diye bu tableti sana her ay okusunlar. Tebaamın ve soylularımın üzerinde adaletle hüküm sür." Hattuşili henüz yaşı küçük olan Murşili'yi, Hitit ileri gelenlerinden oluşan ve Panku adı verilen meclise emanet ederek, onu korumalarını ve 3 yıl sonra seferlere çıkarmaya başlamalarını söyler. Hattuşili büyük ihtimalle bu dokümanın yazılmasından kısa bir süre sonra ölür ve Hattuşili'nin isteği doğrultusunda 1. Murşili Hitit kralı olur. Şimdi de bu videomuzun baş kahramanı olan 1. Hattuşili'nin vasiyetnamesini detaylı inceleyelim. Hattuşili'nin vasiyetnamesi çivi yazısı ile kil tablete yazılmış belgedir. Bu belgede veliaht tayini sırasında yaşanılan bir takım entrikalar ve krala yapılan ihanetler yer almaktadır. 1. Hattuşili bu ihanetlerden duyduğu üzüntüyü ve aldığı önlemleri bu belgede anlatmaktadır.
Bu belge yaşananların ülkeyi ne kadar tehlikeye soktuğunun altını çizerken, aynı zamanda kraliçelerin iktidarda ne denli etkili olduğunu göstermesi açısından da önemlidir. Neticede kral kendisine ihanet edenleri Hattuşa'dan uzaklaştırmış ve yerine torunu 1. Murşili'yi veliaht olarak tayin etmiştir. Hattuşili'nin vasiyetnamesi Akatça ve Hititçe olmak üzere 2 dilli bir metindir. Hattuşili döneminde yazılmış olan bu vasiyetname kral seçimi ve bu konuda meydana gelen olayları anlatmaktadır. Vasiyetnamede en çok dikkati çeken olay, kraliçe olan Tavananna'ya gösterilen tepkidir. Belgenin girişinden itibaren ele alınan konu, bu durum çerçevesinde meydana gelen olaylar etrafında gerçekleşmektedir. Krala karşı yaptığı entrikalar ve kralın buna duyduğu endişe ve aldığı önlemler anlatılmaktadır. Bu belgede Tazananna'nın siyasette etkin rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, belgenin genelinde kraliçenin asiller ve askerler üzerinde etkin olduğu anlaşılmakta ve kral kendisine karşı olan kraliçenin bu siyasi gücünden endişe duymaktadır. Öyleyse şimdi ilk olarak vasiyetnamenin Türkçe çevirisini okuyalım ve ardından çeviride anlatılmak istenilenlerin çözümlemesine bakalım. Öncelikle vasiyetnamenin çevirisini okuyalım. Metni merak eden ekrandan takip edebilir. Büyük Kral Tabarna, hükümdar, asiller topluluğunun askerlerine ve önemli kişilere şöyle dedi: "İşte ben hastalandım. Size halefim olarak genç Labarna'yı söyledim. O, tahta otursun. Ben, kral, onu oğlum diye çağırdım. Onu kucakladım ve onu yücelttim. Daima onun arkasından koştum. O bir oğul gibi davranmadı. O gözyaşı dökmedi, acımadı. O buz gibi soğuk ve acımasızdır. Ben kral, onu tuttum ve onu yatağıma getirdim. Ve şöyle dedim: bu ne demek? Hiç kimse kız kardeşinin oğlunu büyütmesin. O, kralın sözüne aldırmadı. Bir yılan olan anasının sözünü dinledi. Ona erkek kardeşleri ve kız kardeşleri her zaman soğuk sözler götürdüler. O, onların sözlerini dinledi. Ben kral, bunu işittim. Şimdi, savaşa karşı savaş açıyorum. Bırak şunu, artık o, benim oğlum değildir. Anası bir sığır gibi böğürdü. Benim, canlı sığırın rahmini kopardılar. Onu mahvettiler, sen onu öldüreceksin. Ben kral, herhangi bir kötülük yaptım mı? Onu rahip yapmadım mı? Onu, herkesin arasından, öne, daha iyiye, her zaman çekmedim mi? Fakat, o, kralın arzusuna sempatiyle bakmadı. O, kendi isteğiyle Hattuşa'ya nasıl sevgi gösterir? Annesi bir yılandır. Gelecekte o, annesinin, erkek kardeşlerinin ve kız kardeşlerinin sözlerini her zaman dinleyecek. Sonra yaklaşacak, intikam almaya çalışacak. Kralın tarafında bulunan askerlere, önemli kişilere ve hizmetkarlara yemin edecek ve şöyle diyecek: işte onlar kral yüzünden ölüyorlar. Ve öyle olacak ki, o onları bitirecek ve sık sık kan dökmeye başlayacak. Ve o, hiçbir şeyden korkmayacak. Gelecekte Hatti'ye ait insanlara şöyle yaklaşacak: kimin sığırı, koyunu varsa, onları alıp götürmek için yaklaşacak. Etrafındaki düşmanlarımı kılıçla yendim ve ülkemi huzura kavuşturdum. Öyle olmasın ve arkadan ülkemi karıştırmasın. Şimdi, artık ve hiçbir zaman kesinlikle şehirden aşağıya inmesin. İşte oğlum Labarna'ya bir ev verdim. Yesin ve içsin. İyi davrandığı takdirde şehre, yukarıya gelsin. Eğer kindar davranırsa ya da herhangi bir kötülük ya da herhangi bir isyan tasarlarsa, yukarıya gelmesin. O, evinde kalsın. İşte Murşili, benim oğlumdur, onu tanıyın. Onu tahta oturtun. Tanrı tarafından onun yüreğine iyilik verilmiştir. Tanrı ancak arslanı arslanın yerine koyar. Ne zaman bir savaş sözü olursa ya da bir isyan sözü ağırlık kazanırsa, hizmetkarlarım ve büyüklerim oğluma yardımcı olsun. 3 yıl geçince, savaşa gitsin. Şimdiden onu kahraman bir kral yapacağım. O henüz kral olmasa da, şimdiden ona bir kral gibi saygı gösterilsin. Sizin için o, majestenizin oğludur. Onu kahraman bir kral olarak yetiştirin. Eğer onu delikanlı iken savaşa götürürseniz, onu salimen geri getirin. Soyunuz Vetna hayvanı sürüsü gibi, kurdunki gibi, birlik olsun. Artık düşmanlık olmasın. Onun hizmetkarları bir anneden doğdular. Sizin karaciğeriniz, dalağınız ve duygunuz bir bütün olarak düzenlenmiştir. Üstünlük taslamayın. Aranızdan hiçbir düşman çıkmasın. Sonra hiç kimse kuralları çiğnemesin. Sinahuva ve Ubariya kentlerinin yaptığı gibi böyle bir şey yapmayın, size kötülük kondurulmasın. Size de oğlum benim onlara yaptığım aynı şeyi yapar. Hiç kimse şöyle demesin: kral gizlice canının istediğini yapar. Ben onu ona bağışlarım. İster olsun ister olmasın. Öyle bir kötülük içinize konmasın. Şimdi, siz ki, benim düşüncelerimi ve ilkelerimi, aklımın keskinliğini bilirsiniz.
Oğlumu akıllı bir kişi olarak yetiştirin. Biri diğerini arkaya itmesin, haksızlık yapmasın. Biri diğerini öne sürmesin, iltimas yapmasın, ihtiyarlar heyeti mensupları sözleri söylemesinler. Dedikodu yapmasınlar, oğlum kendi çıkarları için çağrılmasın. Seninle oğlum, Hatti'nin ihtiyar heyeti mensupları seni kandırmak için konuşmasınlar. Kussar adamı, Hemmuva adamı, Tamalkiye adamı, Zalpa adamı, taşralardan biri, onlardan hiçbiri seninle konuşmasın. Oğlum Huziye'ye bakın, ben, kral, onu Tapaşanda'nın efendisi yaptım. Onlar onu yakaladılar, onu kötü yola sevk ettiler. Onu bana düşman yaptılar. Sen babanın başına yaslan. Tapaşanda'ya ait olan saraylar henüz günahtan temizlenmedi. Onları sen temizle. Ben kral, Huziye'yi azlettim. Hattiler Hattuşa'da bana düşman oldular. Kızımı yakaladılar. Onun soyundan erkek çocuğu olduğu için bana karşı savaş açtılar ve şöyle dediler: babanın tahtı için erkek çocuğu yoktur. Bir hizmetkar babanın tahtına oturacak. Bir hizmetkar kral olacak. O, sonra Hattuşa'yı ve sarayı bana karşı kışkırttı. Büyükler ve saray oğlanları bana karşı düşmanlık yaptılar. O, bütün ülkeyi isyana sürükledi. İç savaşta kardeş kardeşi öldürdü. Arkadaş arkadaşı öldürdü. Hatti'nin çocukları öldüler. Kimin sığırı, kimin koyunu, kimin evi, kimin harman yeri, bağ ve tarlaları, kimin altını, gümüşü, mücevheri, bakırı, bronzu arta kaldı ise, onun da bütün varlığı felakette yok oldu. Ve bunları kralın hizmetkarları, silah adamları. Bunlar benim bilmiyorum. Tanrılar kızımı elime koydular. O, Hatti'nin çocuklarını ölüme gönderdi ve ben kral onun bütün malını elinden aldım. Eğer sana biraz bıraksaydım, Hattililer beni dilleriyle tutacaklar, benden hesap soracaklardı. O, şöyle dedi: neden bana bu kadar az verdin? Ben kral şöyle dedim: az mı? Sana çok sığır verseydim ya da çok tarla verseydim, ülkenin kanını emerdim. Kızım başımı ve adımı küçülttü. Ve ben kral kızımı aldım ve onu Hattuşa'dan götürdüm. Toprak üstüne toprak koydum. Sığır sürüsüne sığır koydum. O, babasının sözünü hep bir yana itti. Hatti'nin çocuklarının kanlarını emdi. Şimdi o, kentten aşağı sürüldü. Eğer o, evime gelirse, evimi yıkacak, eğer o, Hattuşa'ya gelirse, onu ikinci kez benden öte yana çevirecek. Ona ülkede ev gösterildi. Orada yesin, içsin. O kötülük yaptı. Sizler ona kötülük yapmayın. Ben ona karşı kötülük yapmayacağım. O beni baba diye çağırmadı. Ben onu kızım diye çağırmayacağım. Şimdiye dek, ailemden hiç kimse arzumu kabul etmedi. Sen, oğlum Murşili, sen onu kabul et. Babanın sözlerini koru, babanın sözlerini korursan, ekmek yiyeceksin, su da içeceksin. Yüreğine olgunluk çağı gelince, günde 2 kez, 3 kez ye. Kendine iyi bak. Yüreğine yaşlılık çökünce, doyuncaya kadar ye. O zaman babanın sözünü bir kenara at. Sizler benim önde gelen hizmetkarlarımsınız. Benim, kralın, sözlerini koruyun. Böyle olursa, ekmek yiyeceksiniz, su da içeceksiniz. Böylece Hattuşa yücelecek, ülkemde huzur içinde olacak. Eğer kralın sözünü korumazsanız, gelecekte yaşamayacaksınız ve yok olacaksınız. Kim kralın sözüne karşı çıkarsa, o şimdi ölsün. Öyle biri benim memurum olmasın. O, benim önde gelen hizmetkarım olmasın. Onun cinsel organını kessinler. Büyük babam Puşarruma'nın kararı böyleydi. Oğullarını, öte yana çevirmediler mi? Büyük babam oğlu Labarna'yı Şanahuitta'da veliahtlığa atadı. Arkadan hizmetkarları ve büyükler emirlerine karşı çıktılar ve Papahdilmah'ı tahta oturttular. O zamandan beri kaç yıllar geçti. Kaç kişiler öte yana göçtü. O zamanki büyüklerin evleri nerede? Onlar yok olmadılar mı? Sizler, benim, büyük kral Labarna'nın, sözlerimi koruyun. Eğer onları korursanız, Hattuşa yücelecek, ülkemi huzura kavuşturacaksınız, ekmek yiyeceksiniz, su da içeceksiniz. Eğer korumazsanız, ülkemiz başka birinin olacak, düşman yönetime girecek. Sizler tanrılar konusuna da saygılı olun. Onların kurban ekmekleri, kurban içkileri, yağlı ekmek kırığı, yemekleri, paparaları ve buğday kırması, kurban masasının üstünde hazır olsun. Ve sen Murşili, öte yana dönme, arkaya düşme, sıkı dur. Öte yana dönersen, kötü olaylar eskisi gibi olabilir. O güzel şeyler olsun. Ayrıca büyük kral Labarna oğlu Murşili'ye, şöyle dedi: sana aktardığım, verdiğim sözlerimi içeren bu tableti senin önünde her ay, yüksek sesle okusunlar. Böylece, sözlerimi ve bilgeliğimi yüreğine kazıyasın ve hizmetkarlarım ile büyüklerimi merhametle yönetesin. Herhangi birinin suçunu görürsen, ya bir kimse bir tanrıya karşı günah işler ya da bir kimse herhangi bir kötü söz söylerse, Asiller Meclisi'ne tekrar sor. Dedikodu Asiller Meclisi'nden geri çevrilmelidir. Oğlum, yüreğinden ne geçerse,
Onu hep öyle yap. Doğru bildiğini yap. Büyük Kral Labarna, kraliçe, Haştayar'a, şöyle der, bana karşı çıkma. Onun için kral ya da saray oğlanları şöyle demesin. Bu kadın, her zaman yaşlı falcı kadınlara sorar. Kral, onun hakkında şöyle demesin, acaba şu anda yaşlı kadınlara mı sorar, böyle bir şeyi bilmek istemiyorum. Buna karşı çıkma. Hayır. Bana her zaman tekrar sor. Sana görüşlerimi her zaman bildireceğim. Öldüğüm zaman, beni iyice yıka, beni ölsünde tut, beni göğsünde toprağa taşı. Beni toprakta koru. Büyük Kral Tabarna'nın tableti. Büyük Kral Tabarna Kussar'da hastalanınca ve genç Murşili'yi kral olarak atadığı zaman. İşte 1. Hattuşili'nin vasiyetnamesi bu şekilde Türkçe'ye çevrilmiştir. Kısaca çözümlemesini yapalım. Vasiyetnamenin ilk bölümünde hasta yatağında yatmakta olan Hattuşili'nin, öldükten sonra tahtı devredeceği varisi belirlemesindeki süreç anlatılmaktadır. 1. Hattuşili, vasiyetnamesinin ilk kısmında kız kardeşinin oğlu olduğu düşünülen Labarna adındaki veliaht adayını, veliahtlıktan azlettiğini ve bunun gerekçelerini Asiller Meclisi'ne açıklamaktadır. Burada kralın ilk olarak kral oğlu gibi sevdiği Labarna'nın kendisine ihanet ettiğinden ve bunun kendisini çok üzdüğünden yakınmaktadır. Bu olayın sorumlusu olarak Tavananna'yı görmektedir. Kral adayı olan Labarna'nın da kralı dinlemeyip, annesini ve kız kardeşleri ve erkek kardeşlerini dinlemesinden ve kendisine ihanet etmesinden bahsedilmektedir. Bu durum 1. Hattuşili'yi çok üzmüş ve Labarna olduğu düşünülen veliahtı evlatlıktan ve veliahtlıktan azletmiştir. Bu durum karşısında kralın kız kardeşinin buna tepki göstererek krala karşı çıktığı anlaşılmaktadır. 1. Hattuşili'nin Tavananna'dan çekinmesi ve ondan korkmasından bu dönemde kraliçelerin siyasette ne kadar etkin olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle de asiller, askerler ve halk üzerinde ne kadar etkin olduğu metinlerden anlaşılmaktadır. Burada Asiller Meclisi Panku, kurul anlamında kullanılmakta ve kralın isteği üzerine ve olağanüstü durumlarda toplanmaktadır. Bu meclis veliaht tayininde görüşlerinin alınması ve veliahtı onaylaması açısından önem teşkil etmektedir. Bu Asiller Meclisi büyük aile mensupları dışındaki kişiler tarafından oluşmaktadır. Tavananna ise kral kadar yetkili kişidir. Kralın annesine verilen unvandır. Annesi olmazsa o zaman kralın karısı ya da kız kardeşi Tavananna olurdu. Bu durumda da kraliçenin kralın kız kardeşi olduğunu görüyoruz. Tavananna'nın bu denli yetkili kişi olması ve krala karşı gelmesi ülke içerisinde karışıklıklara neden olmuştur. Bu durum devlet hakimiyetini tehdit etmiştir. Vasiyetnamede Tavananna olarak kralın kız kardeşi olan Haştayar ve kızları ile onların oğullarının çevirdiği entrikalardan söz etmektedir. Özellikle burada Kral Hattuşili'nin Tavananna'ya yılan demesi çok ilginçtir. Belki ona kurnazlığından ve sinsiliğinden belki de ondan nefret ettiği için bu tabiri kullanmıştır. Bilemiyoruz ama aralarındaki düşmanlığın ne denli büyük olduğunu gösteren bir durumdur. Metine devam edersek, Labarna adıyla geçen kişinin ise evlatlık aldığı Huzziye olduğu ele geçen belgelere göre tahmin edilmektedir. Bu kişi karakter itibariyle 1. Hattuşili'yi çekindiren yönü, isyan etmesiyle birlikte, acımasız kişiliği ve merhamet duygusundan yoksun olmasıdır. Çünkü bu duygudan yoksun olan kişinin başarılı olmasından söz edilemez ve halkına mutsuzluk getirir. Acıma duygusu olmayan birinin merhamet duygusu da yoktur. Labarna adındaki kişi de bu özellikleriyle krallığa layık değildir. Ayrıca krala karşı çıkması da onun veliahtlıktan alınmasında en önemli unsurdur. Burada 1. Hattuşili keskin zekasıyla belki de en doğrusunu yapmıştır. Hattuşili'nin atadığı diğer veliaht Murşili yaptığı başarılarla, Hattuşili'nin bu kararının yerinde bir karar olduğunun en güzel örneğidir. Vasiyetnamede geçen bir diğer konuda, Hattuşili'nin kendisine isyan edenleri öldürmeyerek sürgüne göndermesi ve eğer pişman olurlarsa tekrar saraya dönebileceklerinin söylenmesidir. Bu ifadeler Hattuşili'nin ne denli merhametli olduğunu ispatlamaktadır. Hattuşili'nin buradaki amacı onlara ceza vermek değil, devletin güvenliğini ve iç huzuru sağlamaktır. Bu tip durumda kralın devletin güvenliğini sağlamak en önemli görevidir. Ayrıca veliaht tayini ve bunun açıklanması hususunda kral bir takım bey ve devletlere de haber vermek ve veliahtın meşruiyetini buralara geziler düzenleyerek göstermek durumundadır. Bunlar müttefikler, hükmü altındaki devletler ve krallığına bağlı devletlerdir. Vasiyetnamenin en önemli açıklamalarından biri de, kralın veliaht tayininde tek yetkili kişi olmayışıdır. Kral adayının asiller ve toplum tarafından da onay alması gerekmektedir. Bu durum geçmişteki birçok devlette de karşımıza çıkmaktadır. Eğer bir kral adayı ya da kral olan kişi halkı, elit tabakayı ve orduyu arkasına almazsa iktidarı uzun süreli olmayacaktır ve iktidarını kaybedecektir. Hattuşili, isyanlar ve karışıklık sonucu yeni veliaht ilan ettiği Murşili'ye bu konunun öneminden bahsetmektedir ve metnin son kısımlarında buna vurgu yapar. Ona, adaletli olmasını, asiller,
halk ve askerler ile iyi geçinmesini, kendisini asla büyük görmemesini tavsiye etmektedir. Bu kısımda Hattuşili, Murşili'ye bunları yaptığı zaman, ekmek yiyeceksin, su da içeceksin, tabirini kullanmıştır. Bu anlatımla büyük ihtimalle Hattuşili ona iktidara ve devlete hakim olacaksın demek istemiştir. Burada Hattuşili mecazen Murşili'ye öğütlerine uyduğu takdirde başarılı olacaksın demek istemiştir. Metinde geçen diğer önemli bir konu da tanrılarla ilgili kısımdır. Hattuşili, Murşili'ye tanrılara iyi davranması ve onlara sunulan adakları ihmal etmemesini söylemektedir. Hititlerde tanrıları memnun etmek devletin varlığı açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir husustur. Hititlerde tanrı ve tanrıya olan inanç fazla olduğundan, Hititler savaşlarda ele geçirdikleri tanrı heykellerini de başkente getirmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında tanrıya olan inanç büyüktür. Ayrıca metinlerde tanrıların hoş tutulması ve mutlu edilmesi gerektiği de yer almaktadır. Bu yapısıyla Hititlerin çok tanrılı bir inanç sistemini benimsediklerini söyleyebiliyoruz. Hattuşili de verdiği öğütte bu konuya dikkat çekmektedir. Metnin genelinde anlatılanlar yalnızca saray entrikaları ve kral seçimi meselesi değildir. Buradan Hititler hakkında birçok meseleyi incelemiş oluyoruz. Yaşanan olaylar bize Hitit toplumunun yapısı ve işleyişi hakkında birçok bilgi vermektedir. Burada geçen olaylar eski krallık döneminde Hitit devletinin özellikle siyasi ve sosyal durumunu ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Burada kadının da siyasette etkili olması, iç bunalım neticesinde meydana gelen olaylar, toplumun sosyal yaşantısı ve dini inançları, asillerin ve önemli kişilerin siyasette nedenli etkili olduğu gibi pek çok sonuç çıkarılabilmektedir. Diğer bir dikkat çekici husus ise, Hattuşili'nin bu durumu çok iyi gözlemlemesi ve yatıştırmasıdır. Aldığı önlemler belki de devleti iç bunalıma sürüklemekten kurtarmıştır. Bu da onun bilgili ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu bize göstermektedir. Neticede başa geçen Murşili başarılı olmuş ve kendisinden beklenenleri fazlasıyla karşılamıştır. Hitit devletinin eski krallık dönemindeki başarılı krallarından biri olan, kendisinden önceki kral Anitta'nın lanetlediği Hattuşaş'ı Hititlerin başkenti ilan eden, kısa süre içinde büyük ve güçlü bir krallık kuran 1. Hattuşili'nin vasiyetnamesini ve kısaca Hitit devletinin siyasi tarihini konuştuğumuz bu videonun sonuna geldik. Yeni konular için yeni videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın.